Beni terk ettiğinizde, Bay Hatteras, evde yarım dakika kaldım. 1 saat kadar okumak için. Sonra, bunun hiçbir zararı olmayacağını düşünerek, ben, kendi hesabıma küçük bir gezime başladım. Yaklaşık olarak o zaman saat 11:30. Otelden ayrılırken feribota yöneldim ve Darling limanını geçtim, Millers Point, sonra, kendimi güzel bir gezintiye hazırlayıp yola çıktım şehir boyunca. Bir sokaktan yukarı, diğerine iner, sonunda yukarı çıkana kadar botanik bahçelerinde. Manzara o kadar muhteşemdi ki, kendim oturdum. Bir koltukta oturdum ve bunun heyecanla düşünmeye razı oldum. Nasıl orada uzun süre kaldığımı söyleyemem. Bunu sadece ben, altımdaki koyda bir savaş adamının hareketlerini izlerken, ben sezgiyle, çünkü ona bakmadım, farkındaydım ki ben, biraz uzakta duran bir adamın yakından incelemesiyim. Şu anda, bana yaklaştığını gördüm. Ta ki cesurca gelip oturana kadar, kendisi, yanımda. Biraz tuhaf görünen küçük bir adamdı. Bazı açılardan değildi eski öğretmenim Baxter'ın aksine, kurnaz, temiz tıraşlı bir yüzlü, gri saçlı, gür kaşları ve uzun, oldukça kancalı bir burun. İyi giyinmişti ve birkaç dakika yan yana oturduktan sonra o. Ve dedim, önümüze serdiğimiz güzel bir tablo, değil mi? Gerçekten öyle, diye cevapladım. Ve ne kadar da bir nakliye çeşitliliği. Bunu söyleyebilirsin, diye devam etti. İlginç olurdu çalışmak olmaz mı? Geçen tüm zanaatların listesini yapmak için çalışmak olmaz mı? Bir günde bu limandan çıkmak, bulundukları yerleri, yok etmek için inşa edildikleri ve nereden geldikleri yer, sahiplerinin karakterleri ve komutanları ve dünyadaki görevlerini anlatıyor. Ne güzel bir kitap olurdu, olmaz mı? Farm Cow'daki o savaş adamına bak. Düşünün, para harcandı. O paranın nereden geldiğini düşün. Zengin insanlardan, verginin geleceğinden korkan yoksullar, düşünmeden ödeme yaptı, kötü olandan bir ziyaret gibi koleksiyoncu. Yoğun tersaneyi hayal et ki o yapılmıştı. Perçinlerin çıngırdamasını duymuyor musunuz ve buharlı testerelerin vızıltısı? O zaman, geçen Norveçli tekneye bin, oradaki kale, uzak Norveç'teki doğduğu yeri düşün. O zamandan beri gördüğü yerler, direklerinin ormanlarda büyüdüğünü hayal et. Yalnız fiyordların dağ yamacı, sessizliğin öyle yoğun olduğu ki, bir taş yuvarlanıp suya düşüyor, gök gürültüsü gibi yankılanıyor. Bir süre böyle devam etti, ta ki ben dedim. Görünüşe göre çok dikkatli inceledi. Belki de öyle oldu, diye yanıtladı. Hayatımla derinden ilgileniyorum, Deniz, çok azı daha fazla. Yeni Güney Galler'de yabancı mısın? Oldukça yabancı, diye yanıtladım. Avustralya'ya sadece birkaç gün vardım o zamandan beri. Kesinlikle, sonra birçok büyüleyici kişiyle tanışmanız gerekir, henüz güzeller. Küstahlığım için affedin ama eğer turdaysanız, izin verin bana, eve dönmeden önce adaları görmeni tavsiye ederim. Güney Denizi adaları, sanırım demek istiyorsunuz, dedim. Evet, Güney Denizlerinin büyüleyici adaları, en çok, Tanrı'nın güzel dünyasındaki büyüleyici güzel noktalar. Onları daha önce görebilirsiniz, sen git. Size ulaşmanız için gerekli olan sorunları fazlasıyla karşılayacaklar onlar. Onları görmek isterim, diye cevapladım. Belki zaten onlarla ilgileniyorsun, diye devam etti. Gerçekten çok, diye cevapladım. O zaman, o halde, teklif edersem Kit'i göstermiş olmayabilirim, sana yardımcı olur. Ben de eski bir Güney Denizi tüccarıyım ve bir şey biriktirdim, adalardan büyük bir güzel eşya koleksiyonu. Eğer istersen, bana onları göstermekten memnuniyet duyacağım bir zevki ver. Onları gerçekten görmek isterim, diye cevapladım, bunu düşünerek çok medeniyeliydi. Vaktiniz olursa belki şimdi gidip onları tamir edebiliriz. Evim Domain'e çok kısa bir mesafede, arabam ise şu adreste bekliyor, kapılar. Çok mutlu olacağım, dedim, mümkün olmadığını düşünerek davetini kabul etmemde bir zarar vardı. But, gitmeden önce, kendimi tanıtmama izin verir miyim? Yaşlı beyefendi cebinden bir karton kutusu çıkardı ve bir kart çıkardı. Kart. Bunu bana verdi ve üzerinde okudu, Bay Matthew Draper. Korkarım karşılığında size bir kartım yok, dedim, ama ben öyleyim, Becon'ın markisi. Kesinlikle, o zaman 2 kat onur duyuyorum, dedi yaşlı beygan, alçak bir sesle eğilerek. Şimdi arabama doğru ilerleyelim mi? Sohbet ederek konuştuk. Kapıda güzel bir brougham vardı bizi bekliyordu ve içinde yerlerimizi aldık. Ev, diye haykırdı ev sahibim. Ve hemen sokağa doğru yola çıktık. Bir ana cadde yukarı ve aşağıya doğru, bir diğerini geçtik.
Ta ki yönümüzün sayını tamamen kaybedene kadar. Tamam, yolculuğu en iyi tarzıyla geçiştirdi. Yorum yaptı, evlerin mimarisi, anlatacak birçok tuhaf hikaye içeriyordu. Yoldan geçenler ve birçok başka açıdan dikkatimi meşgul etti. Ta ki araba, küçük ama güzel bir villanın önünde durdu. Sokak. Bay Draper hemen indi ve ben de bindikten sonra onun arabasını gönderdi arabacı. Küçük bahçeden geçerken arabayı sürdü ve eve yaklaştı. Ön kapı, saygın bir hizmetçi ve içeri girdik. Salon, ki bu kadar geniş bir salondu, küçük bir konut, merak ve silahlarla doluydu. Ama benim küçük bir evim vardı. Onları gözlemleme zamanıydı. Ev sahibim beni arka taraftaki bir odaya götürdü. İçeri girerken dedi ki, "Sizi evimde hoş geldiniz efendim. Umarım artık gelmeye zahmet ettiğine göre, ben de bunu yapabilirim. Ziyaretini karşılayacak bir şey göstereceksin." Bunun üzerine bana teklif etti. Birkaç dakika oturdum, o da kendini affedip odadan çıktı. Döndüğünde dairenin onurunu yapmaya başladı. Önce biz, Avustralya mızrakları, nullalar ve bumeranglardan oluşan bir rafı inceledim, sonra diğeri ise Yeni Zelanda paltaları ve sopaları içeriyordu. Bundan sonra geçtik, çok sayıda merak bulunan bir tür nişliye. Pasifik'in diğer adalarından toplanmıştı. Neredeyse alacaktım. Bunlardan birine baktığında odanın diğer tarafındaki kapı açıldı ve biri içeri girdi. İlk başta etrafıma bakmadım ama duydum, bana yaklaşan yeni gelen biri oldu. Kendimi bulmak için dehşete düştüm. Sürpriz. Doktor Nikola ile yüz yüze. Tamamen giyinmişti, siyahtı, ceketi düğmeliydi ve tüm simetrisini gösteriyordu, tuhaf bir figür. Saçları daha siyah, teni ise düz görünüyordu, öncekinden daha solgundu. Görünüşe göre ziyaretime hazırlanmıştı. Çünkü o, elini uzattı ve beni şaşkınlık belirtisi olmadan selamladı. "Bu gerçekten bir zevk, efendim," dedi. Elini hala tutarak uzanmış, tuhaf kedi gibi gözleriyle bana sertçe bakıyordu. "Ben seni bu kadar erken görmeyi beklemiyordum. Ve belli ki biraz benimle tanıştığına şaşırıyor." "Şaşırmaktan fazlasıyla şaşırdım," diye acı bir şekilde yanıtladım. Çok kötü bir şekilde yanıtladım, utanç verici ve öfkeliydim. Bay Draper hiçbir şey söylemedi ama Doktor Nikola bir sandalyeye oturdu ve konuştu onun için. "Eski dostum Draper'ı suçlamamalısın," dedi zarifçe. "Yaptık, son 24 saattir en iyi nasıl ulaşabileceğimizi merak ediyordum ve bu kadar başarılı kullandığımız araçlar tek gibi görünüyordu. Olası bir yol. Korkmayın efendim, zarar görmeyeceksiniz. Daha az, 24 saat enerjik arkadaşının toplumunun tadını çıkaracaksın," yine Bay Hatteras. "Beni böyle kaçırmanın sebebi ne?" diye sordum. "Sen öylesin, bunu yapmak aptalca. Çünkü Bay Hatteras hiçbir taşı çevirip bulmaya çalışmayacaktır ben." "Bundan hiç şüphem yok," dedi Doktor Nikola sessizce. "Ama bence Bay Hatteras bu sefer tüm işinin kendisi için zor olacağını görecek. Eğer planlarının Sydney'de bilinmediğini hayal edersen, sen de biliniyorsun." "Yanıldım," diye bağırdım. "Hükümet evinde oynadığınız fars şu tespit edilir ve Bay Hatteras, kaybolduğumu hemen fark eder ve Lord'a gidecektir. Amberlin'i ve her şeyi ortaya çıkar. En ufak bir itirazım yok," diye sessizce karşılık verdi Doktor Nikola. Tarafından Bay Hatteras'ın bu adımları atabileceği zaman, hatta yokluğunu fark ederse, onun ulaşamayacağı yerde olacağız. Demek istediğini anlayamadım tabii ki, ama o varken konuşurken, kaçış yolu arıyordum, gizlice etrafıma bakıyordum. Odadan çıkışın tek yolu tabii ki kapıydı. Ama ikisi de, Nikola ve müttefiki, benimle o arasında kalmıştı. Sonra, büyük bir taş balta. Yanımda duvarda asılı duran askı dikkatimi çekti. Daha önce neredeyse hiç görmemiştim. Bir fikir aklımdan geçti. Diyelim ki onu yakalayıp savaşsam çok dışarıda. Odanın kapısı açıktı ve bunu sevinçle fark ettim, anahtarın dışarıdaki kilidin içinde olduğunu. Bir acele. Büyük balta beni geçide götürecekti, sonra düşmanlarım bunu yapamadan önce, akıllarını toparlayacak şekilde anahtarı çevirebilirim ve kilitledikten sonra onları içeri alıp evden kaçacağım. Başka düşünmeden kararımı verdim. Duvara fırladım, kopmuş halde baltayı indirdim ve acelecime hazırlandım. Ama bitirdiğimde Nikola ve Draper ayağa kalkmıştı. "Yolumdan çekilin." Korkutucu silahımı havaya kaldırarak bağırdım. "Beni durdur, senin tehlikesin." Baltamı havaya kaldırarak Nikola'ya baktım. O sert bir şekilde duruyordu. Sert, bir kolu bana doğru, elini bana doğrulttu.
Gözleri canlı kömür gibi bakışlar attı ve konuştuğunda sesi aradan geldi. Dişleri yılan tıslaması gibiydi. "Baltanı bırak," dedi. Bununla birlikte, beni gemide ele geçiren eski korkunç korku gemi tekrar üzerime geldi. Gözleri beni büyüledi ki bakamıyordum, onlardan uzaklaşıyor. Baltanı daha fazla düşünmeden bıraktım. Yine de o bana aynı korkunç şekilde baktı. "O sandalyeye otur," dedi sessizce. "Bana itaatsizlik edemezsin." Ve gerçekten yapamadım. Kalbim acı verici ve berbat bir şekilde atıyordu. Başım dönmeye başladı. Yine de onlardan kaçamadım. Korkunç gözler. Her geçen gün büyüyüp daha da sert görünüyordu an. Ah, şimdi bile onların dehşetini hissedebiliyorum. Beyazına bakarken, sağ el önümde düzenli süpürmelerle ileri geri hareket ediyordu ve her birinde kendi irademin giderek zayıfladığını hissettim. Ben büyülenmiş olmaktan hiç şüphem yoktu ama öldürüleceksem, kendimi kurtarmak için parmağımı bile hareket ettiremezdim. Sonra, aniden ama zorunlu bir kapı çalındı ve ikisi de, Nikola ve Draper ayağa kalktı. Bir sonraki anda fark ettiğimiz adam. Melbourne'dan gelirken "Ve kime karşısınız, Bay Hatteras?" Sydney'de beni uyarmıştı. Odaya girdi. Geçti ve ayağa kalktı Nikola'nın önünde saygıyla. "Peki, Bay Eastover, ne haber?" diye sordu sonuncusu. "Ne yaptın mı?" "Sana söyledim. Her şeyi," diye cevapladı adam, cebinden bir zarf çıkararak. "İşte istediğin mektup." Nikola onu Aslı'nın elinden aldı, mührü kırdı ve içindekileri çekti. "Dikkatlice oku." Tüm bu zaman, görmek direnç pek işe yaramazdı, hareket etmedim. Kendimi çok hasta ve baş döndürmüş hissettim herhangi bir şey için. Yazışmalarını bitirdiğinde Nikola şöyle dedi Draper'a, hafif bir ton vardı. O da hemen odadan çıktı. O yokken hiçbirimiz konuşmadık. Kısa süre sonra geri döndü, yanında su dolu bir şarap kadehi getirerek ona sundu Nikola. "Teşekkür ederim," dedi o beyefendi, yeleğinin cebinde dokunarak. Hemen istediğini buldu ve küçük bir şey çıkardı, gümüş koku şişesi. Üstünü açtı, şaraba döktü birkaç damla koyu renkli sıvı bir bardak. Bunu yaptıktan sonra dikkatlice kokladı ve sonra bana uzattı. "Senden içmenizi istemeliyim bu, efendim," dedi. "Sonuçtan korkmanıza gerek yok, öyle tamamen zararsız." Hiç böyle havalı bir teklif duydu mu? Çok doğal olarak reddettim, istediğini yapacaktı. "İçmelisin," diye yineledi. "Dua et, hemen iç. Benim yok kelimeyi boşa harcamak zamanı." "İçmeyeceğim." Ağladım, ayağa kalktım ve yapmaya hazırlandım, gerekirse bunun için bir mücadele gerek. O gözler bir kez daha korkunç hale geldi ve o el bir kez daha yüzümün önünde geçişler yapmak. Yine baş dönmesi hissettim ben. Onun iradesi her an büyüyordu, benim için çok güçlüydü. Yapamadım ona direnmek. Bir kez daha, "İç," dediğinde, bardağı aldım ve içtim bana emredildiği gibi. Sonrasında Nikola, Draper ve Eastover diyen adam, diğer tarafta ise samimi bir sohbete girdi odanın yanında. Nikola'nın benim oturduğum yere geçip baktığını hatırlıyorum, yüzüme kararlı bir şekilde bakıyorum ve ondan sonra başka hatırlamıyorum. Ta ki bu odada kendimi bağlı ve ağzı kapatılmış buldum. Çünkü saatlerce acı içinde yatıyormuş gibi göründü, sonra adımları duydum, veranda ve hemen sonra sesler duyuldu. Yardım çağırmaya çalıştım ama kelimeler söyleyemiyordu. Gitmeden gideceğini sanmıştım, beni keşfetmesini sağladı ama neyse ki bunu yapmadın. "Şimdi, Bay Hatteras, sana her şeyi anlattım." Markis garip hikayesini bitirdikten bir süre sonra, hem müfettiş ve ben derin düşüncelere daldık. Beckham'ın kaçırıldığını kötü adam planı yaparken, onun yolundan çekilmesi gerekiyordu. Phyllis'in kaçırılması gerçekleşiyordu, şüphe yoktu. Ama neden seçildi mi? Ve anlattıklarından ne ipuçları bulacaktık? Bize mi? Müfettişe döndüm ve dedim ki, "Sence şimdi en iyi yol ne olacak?" "Ben de merak ediyorum. Sanırım, çünkü var olacak bir şey yok, bu evden öğrendik, sizin için daha iyi plan olurdu. Bay Weatherall'e geri dönmek için. Ben ise dedektif ofisine döneceğim ve oradaki adamlar tarafından bir şey bulup bulmadığına bak. Bulduğum anda Potts Point'te sana katılacağımı öğrendim. Ne düşünüyorsun?" En iyi yol olacağına karar verdim. Bu yüzden Markis'i alarak kollarını, çünkü hala yalnız yürüyemeyecek kadar zayıftı, evden çıktık. Ve sokağa çıkmak üzereyken durdum ve onlardan beni bekleyecek tekrar odaya koştu. Köşede, tıpkı olduğu gibi yere atıldı. Beckham'ın bağlandığı ipi bıraktı ve ağzına takılan pet. İkisini de aldım ve onları verandaya taşıdı. "Buraya gel, Bay Müfettiş," diye ağladım.
Bir şey öğrenmem gerektiğini düşündüm bundan. Bu ipe ve bu pede bak, ne düşündüğünü söyle onlar. Her birini sırayla aldı ve tekrar baktı. Ama sadece titredi kafasını. Bize rehberlik edecek bir şey göremiyorum, dedi. Değil mi? Ağladım. Neden? Bana öğrendiğimden daha fazlasını anlatıyorlar, gördüğüm başka bir şey. İki ucuna bak. Ele geçirildi. Zaferle ona baktım ama o sadece şaşkınlıkla bana baktı ve ele geçirildi, derken neyi kastediyorsun, dedi. Neden? Demek istediğim uçlar böyle bağlanmış. Kendin bak. 100 kişiden biri ipin ucunu tutmaz. Bu hat limandaki bir gemiden alındı ve aman tanrım, işte bir tane dahası keşif. Şimdi ne olacak, diye bağırdı. Bu noktada neredeyse benim kadar heyecanlıydı kendim. Bak buraya, dedim, ipin ortasını ışık, böylece daha iyi görebilelim. Çok fazla saat yok bir önce, bu ip bir bloktan geçiyordu ve o blok nadir bir durum. Bunun nadir bir şey olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü yeni boyanmış ve daha da komik olan, boyanmış yeşil, diğer tüm renkler arasında. Şu boya çizgisine bak, çizgi, nasıl bulaştığını gör. Şimdi, yürürken davayı gözden geçirelim. Devam ediyor. Yani aramızda Markis varken sokağa doğru yola çıktık, taksi bulmayı umarak. Her şeyden önce, dedim, yaşlı Draper'ın Güney hakkındaki konuşmasını hatırlayın. Siz, sahip olduğu merak koleksiyonunu hatırlıyor. Muhtemelen bir şuner ve bu hat ile bu parça büyük ihtimalle tuval ondan çıktı. Ne demek istediğini anlıyorum, dedi müfettiş. Değer düşününce, hemen ofise vardığımda çalışmaya adamları ayarlayacağım ve bu gizemli beyefendi bulursunuz. Onu tekrar tanır mısınız efendim? Onu her yerde tanırım, diye hemen cevapladı Beckhan'ım. Ve onun yaptığı bu evin neresi olduğunu hiç biliyor musun? Sen, bulunuyor mu? Hiç yok. Sadece bir sokağın yarısında olduğunu biliyorum. Köşedeki hariç, ki bir bakkalın evi hariç tüm evler vardı, dükkan, tek katlı villalardı. Daha kesin bir şey yok sanırım. Kırık pencereleri olan boş bir ev olduğunu hatırlıyorum, neredeyse tam tersine ve yukarı çıkan basamakların her iki yanında, ön kapıda kanatları uzanmış iki taş kartal vardı. Başı kartallardan biri, sanırım sol, kayıptı. Müfettiş bunları cüzdanına yazdı ve tıpkı kendisi gibi bitirdikten sonra bir taksiye bindik ve kaldırıma çağırdık. Hazır olunca bindim ve sürücüye Bay Wetherell'in adresini verdim, dedim müfettiş. İlk ne yapacaksın? Bay Draper'ı bulmak için birkaç adam gönderin, bir şoner bulmak için birkaç adam da gönderin, blokları yeni yeşile boyanmış. Keşfettiğini bize bildirmek için uzun sürmeyeceksin, dedim. Ne kadar endişeli olduğumuzu unutma. Edinebileceğim herhangi bir haberle hemen size gelmeme güvenebilirsiniz, cevapladı. Birkaç dakika sonra Bay Wetherell'in kapısında durduk. Teklif veriyorduk müfettiş, hoşça kal. Merdivenlere çıktık ve zili çaldık. Zamana kadar taksi yine sokaktaydı. Evdeydik, yola çıkıyorduk. Uşak'ın arkasında, Bay Wetherell'in çalışma odasına. Yaşlı beyefendi yatmaya gitmemişti. Tam benim bıraktığım gibi oturdu saatler önce. Duyulduğumuz anda bizi karşılamak için ayağa kalktı. Tanrı'ya şükürler olsun Bay Hatteras, geri döndünüz, dedi. İçeri geldim, mükemmel bir ateş seni bekliyor. Ne rapor edeceksin? Korkarım pek bir şey değil, diye yanıtladım. Ama önce bana ver. Gerçek Beckhan'ın Markis'ini size tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz. Biz bulup kurtarma şansına sahip oldum. Bay Wetherell ciddi bir şekilde eğildi ve elini uzattı. Efendim, dedi, keşfedildiğin için minnettarım. Bakıyorum zavallı kızımın iyileşmesine bir adım olarak yaklaştırıyor. Umarım şimdi hem sen hem de Bay Hatteras bu süre boyunca benimle birlikte kalacaksınız, kolonide kalan sürenin geri kalanında da öyle. Skorbut gibi karşılandın Yeni Güney Galler'e. Bunun telafini edip edemeyeceğimize bakmalıyız. Ama tamamen yorgun görünüyorsun, yatmak istediğini düşünüyorum. Zili çaldı ve Uşak'ı görünce ona biraz verdi, bizim için oda hazırlama talimatları. 10 dakika sonra adam geri döndü ve odalarımızın hazır olduğunu söyledi. Bunun üzerine Bay Wetherell, Beckhan'ımı daireye götürdü, ona atandı. Bana döndüğünde, istemediğimi sordu, emekli olacağım, ama buna hiç izin vermedim. Bir göz kırpımı bile uyuyamıyordum, anksiyetem o kadar büyüktü ki. Bunu görünce oturdu ve dinledi dikkatle. Ona Beckhan'ımın hikayesinin bir taslağını verdim. Ben henüz bitirmeden kapıya doğru bir arabanın geldiğini duydum. Vardı, zilde bir çalındı ve hemen de Uşak'ın geldiği gibi, o da bizim gibi yatmayı hayal etmemişti,
Ama efendisi onu defalarca ısrarlamıştı bunu yapmak için, içeri girdi ve müfettişi duyurdu. Wetherell endişeli bir yüzle onu karşılamak için topallayarak geçti. "Yaptın mı? Benim için daha iyi haber var mı?" diye sordu. "Korkarım çok fazla bir şey yok efendim," dedi müfettiş, başını sallayarak. "Sana söyleyebileceğim en iyi şey, araban ve atının Pitt Street yakınlarındaki boş bir evin bahçesinde bulundu. Onları oraya kimin koyduğuna dair herhangi bir ipucu bulabildin mi?" "Bir tane yok. At, duvara bağlı şaftlardan dışarıda bulundu. İşte oradaki hiçbir ruh değildi." Wetherell tekrar oturdu ve yüzünü elleriyle kapattı. O zaman odanın köşesindeki telefon zili anında keskin bir şekilde çaldı. Zıpladım ve ona doğru gitti. Alıcıları kulaklarıma koydum. Küçük bir ses. "Bu Bay Wetherell'in evi mi, Potts Point?" dedi. "Evet," diye yanıtladım. "Kim konuşuyor?" "Bay Hatteras. Ancak Bay Wetherell odada." "Sen kimsin?" "Dedektif. Bay Wetherell'e Bay Draper'ın evini söyleyecek misiniz?" keşfedildi. Mesajı Bay Wetherell'e, sonra müfettişe ilettim. Enstrümanın yanında bana katıldı ve konuştu. "Ev nerede?" sordu. 83, Charlemagne Caddesi, kuzey tarafı. "Çok iyi. Müfettiş Murdin konuşuyor. Sivil giysili adamlar olsun." Sokağın iki ucunda durdu ve onlara dikkatli olmalarını söyledi. Draper'ı ve beni beklemeyi istiyordu. "Hemen eve doğru yola çıkacağım." Telefonu kapattı ve sonra bana döndü. "Benimle gelmek için çok yorgun musunuz, Bay Hatteras?" sordu. "Tabii ki hayır," diye yanıtladım. "Hemen gidelim. Tanrı seni korusun," dedi Wetherell. "Umarım adamı yakalayabilirsin." Ona veda ederek tekrar aşağı indik ve taksiye atladık, bu da bahsi geçen sokağa yönlendirilmişti. Ama başlangıç noktamızdan oldukça uzaktı, yarıdan kısa sürede 1 saat boyunca köşeye ulaşmıştık. Taksi durduğunda, uzun boylu bir adam, mavi giyimli serge, lamba direğinin yanında duran kişi geldi öne doğru ve şapkasına dokundu. "Günaydın, Williams," dedi müfettiş. "Adamımızdan bir iz var mı?" "Bir tane yok efendim. Buraya geldiğimden beri sokağa hiç gelmedi." "Çok iyi. Şimdi gel, evi ziyaret edelim." Böylece taksiciyi yavaşça takip etmesini söyledi ve biz de aşağı indik sokak. Yolun yarısında durdu ve bir evi işaret etti karşı taraf. "Bu, Lord'unun bahsettiği ev, kırık pencereleri ve, eğer çok yanılmıyorsam, Bay Draper burada yaşıyor. Bakın, kartallar merdivenlerin her iki tarafında, tam da tarif edildiği gibi." Beckham'ın bize tam olarak anlattığı gibiydi, hatta yürüyüşün solunda başsız kartal. Güzel küçük bir yerdi ve görünüşe göre hala meşguldü. Çünkü bir hizmetçi temizlikle meşguldü adımlar. Kapını iterek açtı, müfettiş küçük bahçeye girdi ve kıza saldırır. "Günaydın," dedi kibarca. "Dua et, efendin evde mi?" "Evet efendim, az önce kahvaltıda." "Peki, ona iki beyefendinin görmek istediğini söylemekte sakınca var mı o?" "Evet efendim." Kız ayağa kalktı, ellerini önlüğüne silerek evin içine kadar derinle. "Hemen arkasından geldik. Sonra bizden bunu istiyor, 1 dakika bekle," sağdaki kapıyı çaldı ve açtı, içinde kayboldu. "Şimdi," dedi müfettiş, "adamımız muhtemelen ortaya çıkacak ve biz de ortaya çıkacağız, onu güzelce al." Müfettiş neredeyse konuşmamıştı ki kapı tekrar açıldı ve adam çıktı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, çok uzun ve kiloydu, yuvarlak, neşeli bir yüz ve kendinden memnun bir hava ve genel olarak dünya. "Bu ziyaretin onurunu neye borçluyum?" dedi müfettiş. "Gördüğünüz gibi, ben bir polis müfettişiyim," diye yanıtladı yoldaşım ve dün ele geçirmiş olan Draper adında bir adamı arıyoruz bu evden. "Korkarım küçük bir hata yaptın," diye karşılık verdi diğeri. "Ben bu evin sakini ve birkaç aydır öyleyim." "Hayır, Bay Draper'ın bununla hiçbir ilgisi var." Müfettişin yüzü mükemmel bir şaşkınlık örneğiydi. "Aynı şekilde de yapamazdı, benimkiler çok geride kaldı." Markis böyle 1 dakika vermişti karşıdaki evin ve 2 taş kuşun tanımı, buranın ev olduğuna dair şüpheye yer kalmasın diye düşündü. Ama bu adamın Draper olması fiziksel olarak imkansızdı. Ve, eğer Beckham'ın uyuşturulduğu yer ise, neden silahlar ve benzeri koridorda değil de anlatmıştı? "Hiç anlayamıyorum," dedi müfettiş, bana dönerek. "Burası ev, ama nerede olması gereken şeyler döşenmiş mi? Mobilyaların bir tanımı var mı?" dedi sahibi. "O iyi, çünkü size daha net kanıtlamamı sağlayacak yanılıyorsun. Dua edin, oturma odalarımı kendiniz görün." Çağrıldığı daireye doğru yol gösterdi ve onu takip ettik.
Küçük ve güzel döşenmişti ama Güney Denizi değildi, burada merak ya da yerli silah vardı. Sonra onu takip ettik, evin arkasındaki karşılık odası. Bu kaplama en son moda ama yine Beckham'ın bizi ne yönlendirdiğine dair hiçbir işaret yoktu, bulmamız gerektiğini beklemek. Tamamen şaşkındık. Korkarım sizi sebepsiz yere rahatsız ettik, dedi müfettiş, tekrar koridora bayıldık. Bahsetme, diye yanıtladı sahibi, tazminatımı şu polis rahatsızlıklarına karışmadığımı bilmek. Bu arada, dedi müfettiş aniden, kim olduğunu biliyor musun, komşular olabilir mi? Ah evet, diye yanıtladı adam. Sağımda bir soğuk, düşük kilise eğilimlerine sahip saygın bir dul. Solumda baş veznedar Bank of New Holland'ın işinden. O halde sadece müdahalemiz için özür dileyebilir ve sana dilek dileyebiliriz. Günaydın. Dua et, özür dileme. Sana yardım ettiğim için memnun olmalıydım. Günaydın. Tekrar merdivenlerden aşağı indik ve sokağa çıktık. Geçerken kapının içinden geçerken müfettiş durdu ve üzerindeki bir işareti inceledi, sağ direk. Sonra eğildi ve bir şeye benzer bir şey aldı, çakıl. Bunu yaptıktan sonra yürüyüşümüze devam ettik. Bütün bunların anlamı ne olabilir ki, diye sordum. Efendim, hata yaptın? Hayır, sanmıyorum. Hepsi akıllıca kandırıldık, hepsi bu. Neden böyle düşünüyorsun? Kapıdan geçerken çıkana kadar öyle düşünmemiştim. Şimdi bundan eminim. Sokağın karşısına geç. Onu yolun karşısına kadar takip ettim ve küçük, sade bir eve gittim, yanında bir düzenli perdeli bir pencere ve ön kapıda pirinç bir plaka. From ikincisi, yerin sahibinin bir terzi. Ama neden böyle olduğumuzu tam anlamıyordum, onu ziyaret ediyordu. Kapı açılır açılmaz müfettiş Bayan Tiffins evde mi diye sordu. Ve ona evde olduğu söylendiğinde, bize onu görebilirdi. Hizmetçi bunu öğrenmeye gitti ve kısa süre sonra geri döndü ve bizi takip etmemiz için yalvardı. Bunu küçük bir geçitten aşağı doğru yürüdük, odanın kapısı, kemerli pencerenin bulunduğu yerde. Bayan Tiffins oturmamızı istedi, sonra nasıl oturabileceğini sordu, bize hizmet eder. Öncelikle hanımefendi, dedi müfettiş, ciddi bir suç işlendi ve bunun sizin bunu işleyen kişiler hakkında bize ipucu verecek güç. Beni korkutuyorsunuz efendim, diye yanıtladı hanımefendi. Hiçbir şekilde ne olduğunu göremiyorum, sana nasıl yardım edebileceğim? En sessiz bir hayat yaşıyorum. Onlardan bir şey bildiğini ima etmek istemiyorum. Sadece istiyorum hafızanı düne kadar taşıman ve bana cevap vermen için sana sorabileceğim birkaç basit soru. Elimden geldiğince cevap vereceğim. Öncelikle, bir Brown gördüğünü hatırlayıp hatırlamadığını sorabilir miyim? Dün öğle civarı o evin karşısındaki eve mi arabayla geldin? Hayır, bunu söyleyemem, dedi yaşlı kadın bir an sonra düşünce. Birkaç adamın evden ayrıldığını hatırlıyor musun öğleden sonra? Hayır, çıktıysa fark etmedim. Şimdi, bir an düşünün, lütfen bana hangi araçların olduğunu, eğer hatırlıyorsa orada durduğunu hatırlıyorsun. Hatırlamaya çalışayım. Caç'ın fırıncı arabası vardı, yaklaşık 3 kişi, süt saat 5 civarı, mobilya kamyonu ise 6,5 civarı. Tam da bilmek istediğim şey bu. Ve hatırlıyor musun, kimin olduğunu, mobilya minibüsü müydü? Evet, isim dönerken okumuştum. Goddard ve James, George Street. Kiracının taşınıp taşınmayacağını merak ettim. Müfettiş ayağa kalktı ve ben de onun örneğini takip ettim. Size son derece minnettarım, Bayan Tiffins. Bana yardım ettin maddi olarak. Buna sevindim, diye yanıtladı. Ama umarım istenmeyeceğimi düşünüyorum, mahkemede ifade ver. Bu konuda korkmanıza gerek yok, diye yanıtladı müfettiş. İyi günler. Evden çıktığımızda müfettiş bana döndü ve dedi ki, karşısında bir terzi bulmak büyük bir şanstı. Bana teşekkür et, o mesleğin hanımlarının, sokakta neler olup bittiğini bildikleri için vereceğim. Şimdi Goddard ve James'i ziyaret edeceğiz ve eşyaları kimin kiraladığını göreceğiz. Bu arada Williams, burada ona sivil kıyafetli polis memuru dedi, burada kalıp o evi gözetmen daha iyi olur. Gördüğümüz adam dışarı çık, onu takip et ve nereye gittiğini bana bildir. Çok iyi efendim, dedi polis memuru ve onu nöbetine bıraktık. Sonra, geçen bir taksiyi çağırıp ona atladık ve şoförü yönlendirdik bizi George Street'e götürmek için. Bu sırada işler başlamıştı öğle vakti ve ikimiz de bitkin düşmüştük. Ama çok gergin bir durumdaydım, hareketsiz kalamayacağımı. Phyllis, Nicola'nın ellerindeydi, neredeyse 14 saat oldu ve şimdiye kadar tek bir tane bile bulamadık nerede olduğuna dair kesin bir bilgi. Goddard ve James'in dükkanına vardık,
İçeri girdik ve baş ortağı görmek istedi. Bir asistan hemen bizi binanın arkasında bir ofis, burada yaşlı bir kişi bulduk, bir beyefendi masada yazıyor. İçeri girerken başını kaldırdı ve sonra, müfettişin üniformasını görünce ayağa kalkıp işimizi sorduk. Dün önceki gün, diye başladı yoldaşım, bir şey sağladın, bir sürü Güney Denizi silahı ve merak ürünü olan beyefendi, öyle mi, değil mi? Bunu yaptığımı hatırlıyorum. Evet, diye yaşlı beyefendinin cevabı oldu. Peki ya o? Sadece beni tanımlamanızı isterseniz memnun olurum. Size bu meselede başvuran kişi, ya da mektubunun bir anlık görüntüsünü göre, eğer yazdı. Beni bizzat aradı ve gördü. Ah, bu iyi. Şimdi onu tanımlarsanız mı? İlk başta çok uzun boylu ve oldukça yakışıklıydı. Onun, hatırladığım kadarıyla uzun kahverengi bıyığı vardı ve kesinlikle iyiydi giyinmiş. Bu bize çok şey anlatmıyor, değil mi? Yalnız mıydı? Hayır. Ofise geldiğinde, yanında bir kişi vardı, yüzüm hafızamda sabitlenmiş, gerçekten de onu kafamdan çıkaramıyorum. Hemen heyecana kapıldım. Bu ikinci kişi nasıldı, sordum. Sana söyleyemem, yani, sana pek veremem, onu benim gördüğüm gibi görmenizi sağlayacak kadar iyi bir tanım. O uzun ama yine de çok zayıf, siyah saçlı, solgun bir tenli ve bir adamda gördüğüm en siyah gözlerdi. Temiz tıraşlı ve zarif bir şekilde giyinmişti. Ve konuştuğunda, dişleri inci gibi parıldıyordu. Ay, hayatımda onun gibi bir adam hiç görmedim. Nikola, $1000, elimi aşağı indirerek bağırdım masanın üzerine. Görünüşe göre sonunda raydayız, dedi müfettiş. Sonra tekrar Bay Goddard'a dönerek. Şimdi ne bahane bulduklarını sorabilir miyim, bu şeyleri istediğin için sana bakıyor. Hiç teklif etmediler, sadece belirli bir miktar peşin ödediler, onları işe aldım, adreslerini verdim ve sonra ayrıldı. Ve adres neydi? 83, Charlemagne Caddesi. Minibüsümüz eşyaları oraya götürdü ve getirdi, dün gece uzakta. Teşekkür ederim. Ve şimdi bir iki soru daha var, kiracı hangi ismi kullandı vermek? Eastover. Dükkanından ayrıldıklarında nasıl gittiler? Kapıda bir taksi bekliyordu ve ben de oraya doğru yürüdüm onlar. Sadece 2 kişi vardı sence? Hayır. Takside onları bekleyen 3. bir kişi vardı ve o da eşyalarımın getirilmesi için beni endişelendiren tam o durum, mümkün olan en kısa sürede geri dönmek. Eğer yapabilseydim, hatta gitmeliydim, onları bırakmayı reddetti. Neden? Sana anlatmak bir hikaye gerektirir. Ama belki de daha iyi olmalıyım, sana anlatıyorum. Böyle oldu, yaklaşık 3 yıl önce, uzak bir yerden akraba, Draper adında bir adamla tanıştım. Draper, ağladım. Demek istemiyorsun. Ama orada, affedersiniz. Dua edin, devam et. Dediğim gibi, Güney Denizi tüccarı olan Draper adında bir adamı tanıdım. Biz 1-2 kez karşılaştık, sonra daha samimi oldular. Çok dostça davrandık son olarak, hatta bir plana biraz para yatıracak kadar ileri gittim, bana evlenme teklif etti. Tam bir başarısızlıktı. Draper mükemmel bir sahtekarı olduğunu kanıtladı ve çok iş yerinden uzak bir kişiydi. Ve bu işlemden aldığım tek şey, Eastover'ın bu adamın kiraladığı merak ve silah kasalarıydı ben. Çünkü, müşterilerimle taksilerine gittiğimde, Draper'ın onları beklediği için bu adamı gördüm ve bu konuda huzursuzdum şeyler. Ancak her şey yolunda bitiyor ve onlar geri dönerken, malları ve kirayı ödedi, şikayet etmemeliyim. Ve şimdi bana Draper'ın mevcut hayatı hakkında bildiklerini anlat, dedi müfettiş. Ah, bundan korkuyorum, sana çok az şey söyleyebilirim. 2 kez oldu iflas etti ve son sefer onun üzerine biraz gürültü yapıldı. Şoner, Mary Duchess. O zaman bir şoner mi sahibi? Ah, evet, güzel bir tekne. Şimdi limanda. Çok teşekkür ederim Bay Goddard. Sizin için size minnettarım, bu konuda yardım. Bahsetmiyorum bile. Umarım sana söylediklerim faydalı olur sana. Eminim öyle olacak. İyi günler. İyi günler beyler. Kapıya kadar bizimle birlikte geldi ve sonra veda etti. Şimdi ne yapacağız, sordum. Önce ofise dönüp bir adam ayarlayıp bunu bulacağım Şoner. Sonra 1-2 saat dinleneceğim. O zamana kadar Doktor Nikola ve onun üzerine ulaşabileceğimiz kadar bilgi sahibi olacağız umarım mağdur. Tanrı izin versin. Şimdi nereye gidiyorsun? Potts Point'e geri dönüyorum, diye cevapladım. Bunun üzerine birbirimize veda ettik ve farklı yollarla yola çıktık. Yol tarifleri. Bay Wetherell'in evine vardığımda uşağın evinden öğrendim ki usta kütüphanede uyuyakalmıştı.
Onu rahatsız etmek istememek için ben kendi yatak odamın nerede olduğunu sordum ve götürüldüğünde, tam donanımlı olarak yatağa uzandım. O kadar yorgun ki, başımın yastığa değdiği anda derin uykuya daldığımı düşündüm. Ne kadar yattığımı bilmiyorum ama uyandığımda, Bay Wetherell yanımda duruyordu. Elinde bir mektup tutuyordu. Beyazdı bir çarşaf gibi, her uzuvu titriyordu. "Bunu okuyun Bay Hatteras," dedi bağırdı. "Allah aşkına, ne yapmamız gerektiğini söyle."